Kanalıma hoş geldiniz. Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek ve kutlu olsun. İnşallah Ramazan bayramına çıkmakta nasip olur. Evet, Ramazan'ın en güzel tarafı mis gibi pidelerin fırınlarda yerini almasıdır. Bu görmüş olduğunuz pideyi evde yaptık. Dışı çıtır, içi de yumuşacık. Gerçekten severek ve keyifle yapıyorum. Yapan arkadaşlarım da çok beğendiler. Ben de bunu tekrar paylaşmak istedim. Hadi tarifimize geçelim. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı instans maya. İnstans maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. Üzerini streç film örtüyoruz ve 5-10 dakika mayamızın aktifleşmesini bekliyoruz. On dakikanın sonunda 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. 1,5-2 tatlı kaşığı da damak tadınıza göre de tuz ilave edeceğiz. Güzelce karıştırıyoruz. 4-5 su bardağı elenmiş un ekleyeceğiz. Eğer tam buğday unu kullanacaksanız 4 su bardağı un kullanmanız yeterli olacaktır. Çünkü tam buğday unları daha fazla su çekecektir. Gördüğünüz gibi bu şekilde biraz cıvık bir hamurumuz olacak. O yüzden kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde bir tezgaha alıyoruz. Eğer benim daha önce hazırlamış olduğum ekşi mayalı ekmek tariflerimi izlediyseniz ben genelde hamurlarımı tezgahta vur çek katla tekniğiyle yoğururum. Bu hem çok kolay bir teknik hem de hamurumuza çok güzel bir kıvam almasını sağlıyor. Vur çek katla tekniği benim en sevdiğim hamur yoğurma tekniklerindendir. Bu şekilde en az 10-15 dakika tezgah üzerinde hamurumuzu yoğuruyoruz. Kıvamı budur. Bu şekilde olacak. Onu tekrar hamur yoğurma kabımıza alıyoruz. Üzerini streç örtüp 30-45 dakika arasında mayalandırıyoruz. Evinizin sıcaklığına göre mayalanma süresi değişecektir. Bazen 60 dakikada olabilir. Hamurumuz mayalandı. Tezgaha un serpiyoruz ve hamurumuzun havasını çıkartıyoruz. Havasını aldığımız hamurumuzu tezgahımızın üzerine alacağız. Yine alttan üste doğru güzelce hamurumuzu toparlıyoruz. Çok fazla un kullanmayın. Eğer eliniz yapışırsa elinizi hafif hafif unlayabilirsiniz. Güzelce etrafında döndürerek tam bir beze haline getiriyoruz. 2 bezeye ayırıyoruz hamurumuzu. Yine hafif hafif unlayarak hamurumuza şekil vereceğiz. Etrafında çevirerek ileri geri hareketlerle hamurumuzu çok güzel beze haline getirdik. Bir tepsinin içerisine unluyoruz ve hazırlamış olduğumuz bezeyi o tepsinin içerisine koyuyoruz. İsterseniz tezgah üzerinde de bekletebilirsiniz. Üzerini streç film örtüyoruz. Buradaki en önemli nokta streç filminizi yağlamanız gerekiyor. Yağlamazsanız eğer hamurunuz kabardığı zaman üzerinden streç filmi çıkardığınızda kabarmış olan hamurunuz sönebilir. Bu çok önemli bir püf nokta. 20 dakika mayalandırıyoruz. 20 dakikanın sonunda üzerinden streç filmi bakın böyle gördüğünüz gibi çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bunu herkes söylemez. Tepsimizin boyutunda bir fırın kağıdını tezgaha seriyoruz. Üzerine bolca mısır unu serpiyoruz. Eğer mısır ununuz yoksa normal un da serpebilirsiniz. Ellerimizi de bolca unluyoruz. Hamurumuzun üzerine de hafif hafif un serpiyoruz. Yine önemli bir nokta, hamurumuz çok yumuşak.
Çok pofidik. Merdanemizi de güzelce unlayıp açıyoruz. Açarken çok korkmayın. Nazik nazik güzelce 1 santim kalınlığında yavaşça açın. 1 santimden çok kalın olmasın çünkü gayet güzel kabaracak. Daha sonra fırın tepsisine yerleştireceğiz. Bu işlemi yaparken 2 kişi yaparsanız çok daha iyi olur. Hamurunuzun şekli bozulmaz. Yine üzerini yağlı streç filmle örtüp 20 dakika tepsi mayası yapıyoruz. İkinci pidemizi de aynı şekilde hazırlıyoruz. Eğer fırınınız geç ısınıyorsa ısıtmaya başlasanız iyi olur ama çabuk ısınıyorsa 5-10 dakika öncesinden de fırınınızı ısıtabilirsiniz. Şimdi en önemlisi pidemizin cilasını hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyoruz. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı un da ilave edebilirsiniz. Şimdi pidemize şekil vereceğiz. 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi pidemiz çok güzel kabardı. Burada en önemli konu pidemizi söndürmemek, pide hamurumuzu söndürmemek. O yüzden sık sık elimi hazırlamış olduğumuz sosun içerisine batırarak şekil veriyorum. Klasik pide şeklini veriyoruz şu anda. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ve güzelce hazırlamış olduğumuz yumurtalı yoğurtlu sosumuzu, zeytinyağlı sosumuzu pidemizin üzerine fırça yardımıyla sürüyoruz. Eğer yumurtaya alerjiniz varsa bu sosu yumurtasız da hazırlayabilirsiniz. Üzerine güzelce susam serpiyoruz. Tabii çörek otu da olmazsa olmaz. Çörek otumuzu da üzerine serpiyoruz. Evet, fırına gitmeye hazır. İkinci pidemizi de hazırlıyoruz. Bunu farklı bir şekil verdim. Burada da elimi tamamen mısır ununa veya una batırarak şekil verdim. Dediğim gibi amaç pide hamurumuzu söndürmemek. Yine aynı şekilde güzelce yumurtalı sosumuzu sürüyoruz. Susam ve çörek otunu döküyoruz. Evet. 180 derece ısıtılmış fırında alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Çok hızlı bir şekilde pişecektir. Tahmini 10 ile 20 dakika arasında pişebilir. O yüzden sık sık fırınınızı kontrol edin lütfen. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz küçücük de olsa bir yorum yazmayı unutmayın, olur mu? Bu görmüş olduğunuzda ekşi mayalı tam buğday unundan yapmış olduğum pide. Bu tarifimi de izlemeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına koyacağım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.